Merhabalar. Bugün masamızda TUGI'nin MK 1919 modeli var. 4 iplik overlock makinesi. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Şimdi makinamız 4 iplik. Dediğimiz gibi MK 1919 TUGI'nin overlock'u. İplik tansiyonlarının yolları burada şablonda var. Artı burada ön tarafta alt lüperin, üst lüperin, sağ iğnenin, sol iğnenin hangi yerden geçeceğini gösteriyor. İpleri takmadan önce bir güvenlik açısından bir şeyler tarif etmek istiyorum. Şu kapağı açtığımız zaman bakın şurada bir ışık yanıyor. Şayet bu kapak açık ya da tam oturtturamadıysanız burada bir ışık yanacaktır. Pedala bassanız da makine çalışmayacak. Bu güvenliğin bir tanesi bu. Şu an kapağı kapattım. Kırmızı ışık söndü. Makine devrede. Güvenliğin bir şeyi yan kapağı diyelim ki açtık. Bir temizlik yaptık. Kapağı şu şekildeyken aynı ışık tekrar geliyor. Kapağı kapatmamış bile olsanız dijital olarak görecek. Makine yine pedala basmama rağmen çalışmayacak. Bu kapalıyken yine çalışacak. Bir de taban kumaşın üzerine basan ayaktaysa makinamız yine çalışmayacak pedala basmamıza rağmen. Yani 3 yerde bunda bir güvenlik kilidi var. Ben şimdi sizlere ilk önce 3 iplik, normalde 4 ip overlock'umuz ama 3 iplik eşarp overlock'undan başlayacağım. Güzel, güçlü bir overlock'tur. Kapağımı açtım. Kapağı açtıktan sonra alt lüper, üst lüper, bir de sağ iğneyi takacağız. Eşarp overlock'unda ya da dar bir 3 ip overlock yapmak istediğimizde. Burada da şablonlarımız var. İplerin gideceği yolları gösteriyor renkli bir şekilde. Burada da çelik parçalarda renkli noktalar var. İplerin nereden takacağını gösteriyor. Şimdi üst ipini takarken ayak yukarıda, ayağı yukarı kaldırıyorum. Maviden başlayacağım. Üst 4 ipinde arka tarafında çelik aparatlar var. İpleri sağdan sola hangi lüpere takacaksak önce üst taraftaki aparata takıyorum. Aşağı doğru indikten sonra direkt bakın burada mavi. Şu an taktığım ip maviye gidiyor. 2 tane bakın hem kırmızı hem maviyi gösteriyor. Buradan takacağız. Ön kapağımızda iğne için tornavidamız var, fırçamız var, iğnemiz var ve cımbızımız var. Cımbızı çıkardık. İster buraları elle takabilirsiniz, ister cımbız yardımıyla. Şöyle alttan yukarı doğru aldığım zaman bu ipleri bakın direkt olarak takmış oldum. Şu lüpere yani üst lüpere gideceğim için maviyi, üst lüperin dibinde metal bir parça var, çelik ipi metal parçaya aldım. Ondan sonra lüperin ucuna yani önden arkaya doğru lüpere takıyorum. İpi boşluktan arkaya bıraktık. İlk taktığım zaman iplere dikkat edin birbirine dolanmamış olsun. Sağ taraftaki yani alt lüpere takarken yine önce arkadaki çelik parçanın altına aldım. İpi tansiyon arasından şimdi kırmızı noktaları takip edeceğim. Şuraya taktım. Maviyi taktığım yere aynı yere yine bu kırmızı ipi de takıyoruz. Aynı anda aynı yerlere. 2 tane yer var burada takılacak. Sonra alt lüperin bir arka tarafına takılması gerekiyor. Bir de ön tarafına. Şimdi bunda otomatik bir iplik takıcı var. Buraya kadar geldikten sonra şurada da bakın bir kırmızı çelik parçamız var. İpi buradan taktıktan sonra şurada bir aparat var. Aşağı yukarı aldığımız bir aparatımız var. Gayet rahat parçayı aşağı aldım. Bu ipi tuttum. Şu çentiye, aparatın ucundaki çentiye taktıktan sonra o aparatı tekrar geriye aldım. Bu şekilde lüperin arka tarafından kolay bir takma şekli var. Takmış olduk. Lüperin ucundan bu ipi de direkt arkaya alacağız. Dediğim gibi ipler şu an dolandı. Birbirine dolanmasın.
çalışmaya başlayınca zaten o kendi yerini bulacak. 3 ip eşarpta dıştaki iğneyi çıkartacağım. Ön kapakta anahtarım var iğne için. L yazan dıştaki iğne, R yazan içteki iğne. Bana L yazan iğneyi çıkartacağım. Vidayı gevşelttim. Tabanı indirdim. İğneyi rahat bir şekilde dışarıya çıkardım. İğnelerimiz kesik, klasik, bir tarafı düz. İğneleri de takarken biraz sonra yine gösteririm. İğnenin düz yeri arkada kalacak. İğneyi çıkardığımız vidayı tekrar yerine oturtturursak çalışma esnasında bu vida çok küçüktür. Düşmez, kaybolmamış olur. Şimdi iğneye giden ipi takacağım. Yani yeşili yine arkadaki kancaya taktım. Geldim buraya. Bakın burada da zaten sizi yönlendiriyor. Yanlış bir şey yapma şansınız yok. Çelik bir parçam var. Çelik parçaya taktıktan sonra şöyle geldim. Sağ iğne, yani sağ iğne içteki iğne olduğu için bakın yeşil. Bu ipi en üste almıyorum, bir alta. Şu çentikten aldım. Şu boşluktan, yani buradan yukarı çıktım, aşağıya aldım. Şurada bir çentiğimiz var. İpin oturtturulacağı. Bir de iğne bağın hemen üzerinde bir çentiğimiz var. Bunu da taktıktan sonra iğnelerimizin zaten iğne delikleri ön tarafta kalıyor. Önden arkaya doğru ipi taktım. Bu ipi de arkaya aldım. İplerimi taktım şu anda. Kapağımı kapattım. Bu overlock'un güzel bir tarafı da normalde overlock sistemimiz bu. Ayrıca alan genişletmek için bir sürgü aparatımız var. Bunu da takmak çok kolay. Şurada yeri var. Soldan sağa doğru takıp sağa doğru itlediğim zaman buradaki alanı büyütmüş oluyorum. Kumaşı koydum ama eşarp yapacağım için burada üstteki düğmemiz adım mesafesi. Bunu şöyle 1'e doğru çekiyorum. Adım mesafesini düşürdüm. Alttaki yine oynamayacağım. İnce yapmam gerektiği için bakın şurada bir overlock örmesini sağlayan bir tırnak gibi bir parça var. Bu overlock'un genişliğini ayarlıyor. Bunu da en öne sola alıyorum. En tarafa aparatı şu tırnağı öne çektim. Yani R'yi aldım. Bu şekilde overlock'unu daraltmış oldum. Bir de bıçakları biraz daha sol tarafa doğru alacağım. Onu alabilmek için biraz önce taktığım aparatı çıkaracağım. Bunu çıkarmak da çok basit. Şurada arkada bir düğmesi var. Düğmeye basıyoruz. Dışarıya doğru çektim. Bakın şurada bir tane düğme var. Bu düğme şu bıçakları içeriye dışarıya almak için kullanılıyor. Ben aparatı çıkardım rahat görün diye. Bunu da eksiye doğru çevirdiğim zaman bıçağı en sola çekmiş oluyorum. Arkaya doğru overlock'u genişletiyor kesmesi. Öne doğru gevşetmiş oldum. Yani daralttık overlock'un kesme mesafesini. Tekrar aparatımı taktım. Bu takılıyken bu görünmediği için. Kapağı da kapattık. Kullanacaksanız şurada 2 tane çentiğim var. Çöp oluğu diye geçiyor. Yani kesilen parça kumaşlar bu aparatın içine düşmesi için. Her şey hazır. Şimdi kumaşı tabanın altına koydum. Bu ipleri de başlarken ayağın altından dışarıya doğru alırsanız şu şekilde başlangıç daha rahat olacaktır. Hatta ve hatta bu ip fazlaysa da şurada arka tarafta bir bıçak var. Buradan da fazla ipleri kesebilirsiniz. Pedala basıyorum. Şu anda ince eşarp overlock ama bir şey fark edeceğim. Şu an bakın çok ince, çok güzel bir overlock geçiyor. Yalnız kırmızı ipimizde bir problem var. Kırmızı ipimiz biraz bol gidiyor. Yani en sağdaki. Bunu tansiyon dediğimiz yerden şurada çentikler var. Rakam biraz büyütüyorum. Büyüttüğüm zaman rakamı kırmızı ipi biraz daha sıkmış oldum. Çok da sıkmanıza gerek yok.
Biraz daha sıkıyorum. Maviyi de biraz kendi yerine geri aldım. Yani tansiyonlarda noktalar var, çentikler var. Aynı yerine aldım. Şöyle kumaşın sonuna kadar çıkalım. Biraz çıkardım. İster tabanın altına koyup bıçakla kesebiliriz. İstersek dediğim gibi burada arkada bir kesme aparatımız var. İlk başladığım zaman azıcık kırmızılar füre vermişti. Yani bol gelmişti. Kırmızıyı biraz sıktım. Maviyi biraz gevşettim. Şu bakın ince, gayet güzel eşarp overlock'umuz. Alttan da görüntüsü bu. Eşarp overlock'unda konumundayken makina tırnağı öne çekmiştim. Bu tırnağı geri eski yerine geri alıyorum. N'ye geri aldım. Üstteki tansiyonu sıkmıştık eşarpta sık gitmesi için. Bunun da bir çentiği var noktaya, yani kendi yerine tekrar tansiyonunu geri aldım. Alttan bıçağı sola çekmiştim. Önce bir deneyeceğim. İhtiyaç olursa biraz bıçağı sağa doğru çekeceğiz ki 3 iplik normal dar overlock yapmak için. Adım mesafesi size kalır. Bu da 3 iplik ince dar overlock. Burada dediğim gibi düğmeyi, bıçağı içeri almıştım. Düğmeyi biraz arkaya çevirip overlock'u biraz genişletebilirsiniz. Şu bakın. Biraz önceki ilk denememiz de bu. Bu da 3 iplik dar overlock oldu. İğneyi dışarıya alarak yine aynı şekilde 3 iplik geniş overlock yapmak istediğimiz zaman içteki iğneyi çıkartacağız. Şöyle bir ipi keselim. Vidayı gevşettim. İğneyi çıkardım. Dediğim gibi iğnemin bir tarafı düz, kesik. L yazan vidayı gevşeltiyorum. İğneyi dış tarafa takabilmek için. Tabi oradan kameradan zor görünür ama şurada iğneyi taktığım zaman iğnenin dip kısmını karşıda görüyoruz. Çıktığı yeri var. Yukarıya kadar iğneyi dayayacağız. Sonra vidayla bu iğneyi sıktım. Diğer iğnenin vidasını da tekrar yerine oturtturuyorum. Şimdi iğne dışta olduğu için yeşildeki ipi çıkartıyoruz. Sarıya giden iğneyi, yani en dıştaki ipi takacağız. İlk ipi takarken dediğim gibi tabanı yukarı kaldırırsak pullar açılmış olacaktır. İp de pulların arasına rahat bir şekilde oturacak. Aynı şekilde burada kanca var. Bu sefer ipi buradan döndüğüm zaman en üstte alacağım. Dıştaki iğneye gideceğim için. En üstten aşağı geldim. Şuradaki çentiğin dış tarafına ve iğne bağının üzerindeki dıştaki çentiğin sol tarafına, yani iç taraftaki iğne için sağ taraf, dış taraftaki iğne için iç taraf. Tabanı gerekirse rahat takmak istersek indirebilirsiniz. Tabanı kaldırdım. İpi ayağın altından dışarıya aldım. Şimdi makine yine 3 iplikteyiz ama overlock'umuzu biraz daha geniş overlock yapacağız. Kumaşın diğer tarafını deneyelim. Çıkardım, ipi uzattım, geldim buraya arkada
yandaki aparatta fazlalığını kestim. İğne içerideyken 3 ip dar overlock yapabiliriz. İğneyi dışarıya aldığım zaman da 3 ip olarak geniş overlock yapabilirim. Bu sıklık seyreklik size kalıyor. Bu üstteki düğmeden. Rakam büyütürseniz overlock'umuzu daha sık seyrek yaparız. Rakamı küçültürsek overlock'umuzu daha sık yaparız. Üstteki dediğim adım ayarı, yani dikiş makinelerinde olduğu gibi örgünün sıklığı, seyrekliği. Bir de altta düğme var. Bu çok böyle kullanılmıyor ama bu düğme de yaptığımız malzemede, penyede, işte esnek bir kumaşta overlock'umuz düz durmuyorsa, böyle balonlu gibi bir görüntü oluşuyorsa, bu düğmeyle de dişli ayarıyla oynayarak mevcut ovallik varsa kumaşta onu gideriyorsunuz. Yani bu şekilde düz hale gelmesi için. Bunun yeri zaten belli, noktaya nokta. O tarz bir işlemde balonlukla karşılaştığımız zaman bu düğmeyi ister öne doğru alıyoruz. Bunu deneyerek tabi, istersek arkaya doğru alıp dişlinin çekiş ayağı. Dişlinin çekiş ayarıyla oynadığımız zaman malzememizi düz bir şekilde çıkartıyoruz. Şimdi ikinci iğneyi de takacağım. 4 iplik normal penye tipi overlock'a geri dönüş yapacağım. Şimdi buraya yazana iğnemizi taktık. Anahtarla da iğnemizi sıktık. Yani içteki iğneyi de taktık. Tabanımız yine yukarıda. Kancayı arkaya taktım. Tansiyonun arasından ipi aldım. Şu kancaya, yani sağ iğneye giden. Şimdi bu sağ iğneye gideni şu alt tarafa takıyoruz. Bu şekilde. Şuradaki kancanın sağ tarafına aldım ipi. Bir de iğne bağının hemen üzerindeki kancanın da yine sağ tarafına ipi aldım. Önden arkaya doğru normal dikiş makinesi mantığıyla aynı. Sağdaki iğneye ipi taktım. Arkadan çekiyorum boşluktan. Arkaya ipi bıraktım. İpi de ayağın altına aldım ki rahat bir şekilde şöyle kumaşı arkaya doğru atsın. Kumaşımızı tabanın altına koydum. Şöyle bir hareket verdim ipi makineye. Kestireceğimiz mesafeyi siz belirliyorsunuz. İstediğiniz kadar. İpi çıkardım, biraz uzattım. Dediğim gibi taban altı olur ya da burada otomatik iplik kesicimiz var. Biraz daha uzatıyorum, yetmedi. İpi kestim. Bu da şimdi 4 ip normal dikişli overlock oldu. Dikişi ortadan atıyor. Dışarıdan da 3 iple örgü yapıyor. Çok da güzel bir overlock'u var. Makinamız bu şekilde. Bir de makinamızın bu overlock'unu şu halinden daha geniş istersek, dediğim gibi şu düğme artıya doğru bu düğmeyi çevirirsem, daha geniş bir overlock istersek bakın overlock'umuzu enini daha genişletmiş olduk. Dediğim gibi sıklık seyreklik yine burada üst tarafta, sağ tarafta. Kestim. Overlock'umuz bu. Bıçaklar tabi overlock'ta kesmesi gerekiyor. Velev ki kestirmeden bir overlock yapmak istersek onu da yapabilirsiniz. Önce şu çöp oluğunu aldım dışarıya. Şu aparatı alıyorum. Arkadaki parçaya dokunup dışa doğru. Yan kapağımı da şuradan açtım. Ön kapağımı da açtım. Bıçağımız burada. Şurada bir düğmem var. Bakın bıçak içeri dışarı doğru geliyor. Bunu sağ tarafa doğru itleyip öne doğru çevirdiğim zaman yeri var. Çıt diye bir yerine oturacak ki öne arkaya hareket etmesin. Bu şekilde de bıçağı iptal edip eğer isterseniz kestirmeden de overlock yapma şansınız var. Ama overlock'un özelliği kumaşı kesmesi. Bu tekrar yerine geri koydum. Makinamız bu şekilde. Dediğim gibi
Herhangi bir kapak açıksa makineyi hiçbir şekilde çalıştıramıyorsunuz. Makine kendini emniyete alıyor. Ben alan genişletme aparatını da taktım. Taban sertliğini hemen bütün makinelerde olduğu gibi şurada bir düğme var. Tabanın daha sert basmasını ya da az basmasını isterseniz buradan ayarlıyorsunuz. Rakam büyüdüğü zaman sertlik ayarı artıyor. Rakam küçüldüğü zaman sertlik ayarı düşüyor. Şu tırnak biraz önce tarif ettiğim gibi öne doğru çektikçe yaptığınız overlock'un enini daraltmış oluyorsunuz. Arkaya doğru, yani şu an olduğu gibi neredeyse de standardına geri gelmiş oluyorsunuz. Makinemiz bu. Gayet güzel bir overlock'tur. Güçlü, diri bir overlock'tur. Kapağımı açtım. Malzemelerini tekrar yerine koyuyorum. Evet, bu da TUGI'nin MK 1919 modeli. Sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.